30 Ekim'i 31 Ekim'e bağlayan gece, yani bundan birkaç gün önce İsrail, sahip olduğu tüm askeri personelin 1/3'üyle, ki bu yaklaşık 50.000 askere tekabül ediyor, Gazze'ye kara saldırısını resmen başlattı. Bu, önceki kısa süreli giriş çıkışlardan oldukça farklıydı. 50.000 asker, yaklaşık 1000 tank ve zırhlı muharebe aracı ile sayısını teyit edemediğimiz kadar özel askeri birlikler Gazze'ye fiilen karadan girmiş oldu. Peki bu güçler neyle karşılaştı? Bu içerikte size İsrail'in tüneller, Hamas mensupları, yıkılmış yıkılmamış binalar, keskin nişancılar ve çok daha fazlasıyla yaşadıklarını anlatacağım. Hatta önden söylememde sanırım bir problem yok. İsrail'i Gazze'de bilinmezlik, sürekli bir şüphe, her noktasına bakılması gereken yıkıntılar, açık yahut kapalı pencerelerin bile güvensizliğiyle ucunu bucağını asla bilemedikleri, hatta öngöremedikleri tüneller karşıladı. Listeyi daha da uzatabilirdim ancak detaylara hemen geçmek istiyorum. Bu arada tüm bunlar özel harp literatüründe meskun mahal olarak isimlendiriliyor. Şimdi İsrail'in Gazze'de karşılaştığı meskun mahali ve bundan sonra olabilecekleri konuşacağız. Ben Nazif Menteş, hazırsanız başlıyorum. İçeriye geçmeden sizlerden küçük bir ricam olacak. Sadece bu içerik için istihbarat uzmanı Doçent Doktor Ali Burak Darıcılı, güvenlik analisti Abdullah Ağar ve özel harp uzmanı emekli yarbay Mithat Ferhat Dur'dan kıymetli görüşler aldım. Yaptığım okumaları ve literatür taramalarını saymıyorum bile. Özetle her GZT işinde olduğu gibi ciddi bir emeği sizlerle buluşturmuş durumdayız. Sadece birkaç saniyenizi ayırıp abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim, haydi başlayalım. Önce meskun mahal kavramının sözlük tanımını yaparak başlayalım. İnsanların yaşam alanlarını oluşturan arazilere meskun mahal deniyor. İnsanlar meskun mahallerde birbirlerine yakın mesafelerde ikamet ediyorlar. Bu yerlere yönelik operasyon yahut saldırılar ise oldukça kısa mesafede gerçekleştiği ve çok sayıda farklı parametresi olduğu için farklı biçimlerle sistematize ediliyor. Bugün bu parametrelerin hemen hemen tamamını da masaya yatıracağımızı hatırlatayım. Ama başlangıçta birlikte süreci tanımalıyız. Burada güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın İsrail meskun mahalde çarpışmayı göze almadan hiçbir istediğine erişemezdi. Başının belaya gireceğini bile bile girişmek zorunda kaldılar yorumu önemli. Neredeyse bir aydır Gazze'ye atılmadık bomba, orada zarar verilmemiş sivili bırakmayan İsrail, Hamas'ın bu tünelleriyle henüz yüzleşmemişti. Zira bu tüneller İsrail kurmay aklı için çözülmesi oldukça güç bir probleme tekabül ediyordu. 360 kilometrelik Gazze'nin altında 500 kilometreye aşan uzunlukta tüneller mevcut. Özel harp uzmanı emekli yarbay Mithat Ferhat Dur'a göre Hamas yaklaşık 2 yıldır bu tüneller için oldukça yoğun bir çalışma yürütüyor. Hem iç dizaynının gayri nizami harbi oldukça uygun biçimde inşa edilmesi, hem de İsrail askerlerinin yukarıda da rahat edememesi için güçlü bir sistem inşa edildi. Bu tüneller Hamas'ın bölgeye silah, teçhizat ve insan kaynağı getirmesinin de birincil yol olarak değerlendirilebilir. Hatta biz bu tünelleri direkt olarak bir örümcek ağına da benzetebiliriz. Hamas'ın kendi mensuplarının çok iyi bildiği sıkışık alanlarda yer altında hareket etmeye zorlama prensibi geçerli savaş doktrinleri içerisinde mücadele edilmesi en zor seçeneklerden biri konumunda. İsrailli güvenlik kaynakları dahi yoğun bombardımana rağmen tünellere ciddi bir zarar veremediklerini ifade etmekten çekinmiyor. Çünkü tünellerin yapısı birçok bomba, mühimmat ve atışa oldukça dayanıklı konumda. Söz konusu tüneller asimetrik derinliklere sahip. 40-50 metre derinlikten çok daha fazlasına kadar oldukça farklı mesafelerde giriş ve çıkış noktaları olduğunu da söyleyelim. Hamas'ın 1990'ların ortalarında başlattığı, 2005 ve 2006'da epey hızlandırıp son 2 yılda ise inanılması güç bir mütekabiliyet eklediği tüneller Gazze'nin ayakta durması için birincil dayanak oldu bile. Görüş aldığım kıymetli hocalarımın tamamı tünellerin tespitinin zorluğuna vurgu yapıyor. Hatta burada direkt İsrail'den bir yetkilinin görüşüne değer vermek istiyorum. İsrail'in Bar Ilan Üniversitesi'nden jeomorfolog ve jeolog Joel Roskin, tünel alanı yüzeyden ya da uzaydan doğru bir şekilde haritalamanın zor olduğunu, 3D haritalama ve görüntü görselleştirme için ise çok uzun bir zaman gerektiğini söylüyor. Yani bu iş İsrail için hiç kolay olmayacak. Hatta şunu bir gözünüzün önüne getirin istiyorum. İsrail'in resmi kaynaklarından propaganda amaçlı paylaşılan ilk kara girişi görüntülerini görmüştük. Bu görüntülere biraz daha detaylı bakalım. İsrail tankları Gazze'ye Selahattin Caddesi'ni kullanarak girdi. Burayı tercih etmelerinin nedeni herhangi bir mayın yahut el yapımı patlayıcıyla karşılaşmamaktı. Zira yolun tamamı asfalt ve buralara söz konusu şeyleri yerleştirmek de oldukça zor.
İsrail de bunu göz önünde bulundurarak oldukça hızlı ve sınırlı bir mesafede ilerleme kaydetti. Hamas yetkilileri de bu girişin Gazze'nin tarımsal alanlarına olduğunu doğruladı. Yani İsrail'in kara saldırısında elde ettiği ilerleme meskun mahal korkusuyla belli filtrelerle gerçekleşiyor. Az önce hayal edin dediğim şeye dönelim. Bir İsrail askeri olduğunuzu düşünün. Etrafınızdaki her şeyi temizleyerek ilerliyorsunuz. İlerliyorsunuz. Yine de kendi güvenliğinizden emin olamıyorsunuz. Zira sizin az önce geçtiğiniz temiz noktalardan birinin altından tünellerden bir Hamas'ının çıkması oldukça olası. Yani askeri her harekatın olmazsa olmazı olan emniyet meselesi Gazze'de asla söz konusu değil. Hatta burada meskun mahal yapan gerekçe yalnızca tünelde değil tabii ki. Ortalama 150 bin binanın bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. İş yerleri hariç 400-450 bin hanelik bir nokta. Burada İsrail bombalarıyla yıkılmış 50 bine yakın bina olduğunu da biliyoruz. Yani hem 3-4 katlı ayakta kalmış binalar hem de yıkılan çokça binanın enkazı mevcut. Buralar İsrail askerleri için tam bir bilinmezliğe denk geliyor. Nereden bir Hamaslı çıkacak yahut çıktığında ne kadar zarar verecek, Hamaslı çıkmasa dahi üstüne basılan enkaz parçasının altında mayın yahut el yapımı patlayıcı var mı sorusu İsrail askerlerinin tamamının aklından hiç çıkmayacak. Abdullah Ağar bu süreci şöyle yorumluyor. Meskun mahal operasyon yahut saldırılarının en temel özelliği bunu gerçekleştiren askerler için oldukça yıpratıcı olması. Her molozun, her karanlığın altında, hatta gözün gördüğü her şeyin içinde karşı taraftan birileri olabilir. Bu idare edilmesi neredeyse imkansız bir psikolojik süreç. Evet, İsrail'in baştan beri vaat ettiği burayı Hamas'tan temizleyeceğiz şeklindeki ütopik düşüncesini buradan baktığımızda gerçekleştiremeyeceklerini sanırım görebiliyoruz. Zira İsrail'in Hamas'ı Gazze'den tamamen çıkarmak için 450 bin binanın altına, üstüne, her yerine ve bina dışındaki tüm yükselti ve alçaltıların da her noktasına bakmak zorunda. Bunun kaç ay süreceğini ve kaç kayıpla nasıl sonuçlanacağını bir düşünün. Bu içerikte meskun mahalleri konuşuyoruz. Tabii ki dünyadaki tek meskun mahalle Gazze değil. Ancak Gazze'deki dünyada yaşanmış diğer meskun mahal örneklerinden oldukça farklı. Bu farkları farklı örnekler üzerinden masaya yatıralım ve önce Rakka'ya gidelim. Amerika Birleşik Devletleri PYD terör örgütüyle birlikte Rakka'yı temizlemek istiyoruz demişti. Ancak burada istediği başarıyı elde edemedi. Rakka'nın Gazze'den temel farkı savunan tarafın yaklaşımında saklı. Rakka DAEŞ'in elinde olduğundan ve DAEŞ'in çeşitli gerekçelerle geri çekilip yer değiştirmeye dair bir sorun yaşamamasından dolayı durum farklıydı. Gazze'de siviller, buranın gerçek sahipleri, burada yaşayan insanlar Gazze'yi bırakmıyor. Bu da Gazze'de İsrail'in gerçekleştirmek istediği sözde temizliği yapmasının önünde farklı bir direniş noktası oluşturuyor. Buradaki direniş noktası İsrail'in sivil öldürmek istememesi falan değil tabii ki. Buna dair bir çekince yaşamadıklarını çokça gördük. Ancak uluslararası kamuoyunun artan baskıları İsrail'i en azından daha farklı bir noktaya sürüklüyor diyebiliriz. Basra, Felluce ve Bağdat'taki meskun mahal örneklerine de bakalım. Buralardaki meskun mahal çatışmalarını Gazze'den ayıran temel nokta tünellerin varlığı. Daha doğrusu yokluğu. Her 3 örnekte de Gazze'deki tünellerin 10 binde biri dahi yoktu. Tünellerin varlığı meskun mahaldeki bilinmezliği artırdığından görece 3 noktadaki meskun mahal çatışmalarının saldıran taraflar için daha kolay olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meskun mahal kabiliyetinden de mutlaka bahsetmek istiyorum. Zira Türk ordusu dünya genelinde düzenli ordular içerisinde meskun mahalde en iddialı organizasyonların başında geliyor. Türkiye, PKK başta olmak üzere uzun yıllardır muhatap olduğu terör örgütleri dolayısıyla bu yetkinlik konusunda ulaşılması oldukça zor bir noktaya erişti. Yine bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. 2016'ya gidelim. Türk Silahlı Kuvvetleri Sur ve Şırnak, Cizre'de güçlü bir meskun mahal operasyonuna başladı. Tabii ki bu operasyon da bugün Gazze'de yaşananlardan farklıydı. Tabii ki öncelikli fark yine tüneller. Ancak farklılıklar tünelle sınırlı değil. Teröristler çok sayıda barikat ve evi de Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kullanıyordu. Gazze'deki evler 4 yahut 5 katlıyken Sur'da bu evler 2, en çok 3 katlıydı. Bu da zorluk seviyesini bir aşama aşağı çeken bir detay. Ayrıca Sur'un sokakları Gazze sokaklarından çok daha genişti. Sur ve Cizre'de ortalama 3000-3500 bina mevcuttu. Bu Gazze'nin yaklaşık 150'de birine tekabül ediyor. Yani verdiğimiz tüm örneklerde de net biçimde ortada olduğu üzere İsrail'in Gazze'deki meskun mahal inisiyatifini kazanma ihtimali oldukça düşük durumda. Peki meskun mahalde bizi ileride neler bekliyor?
Öncelikle Gazze'ye yönelik hava saldırısı konusunda şiddetini her geçen gün artıran bir İsrail ile karşı karşıya olduğumuzu unutmamak lazım. Yani şiddetin dozu hiçbir zaman stabil ilerlemeyecek. İsrail hava saldırılarını denge değiştirici olarak değerlendiriyor. Yani ağır bombardımanlar kara saldırısına geçtiğinde inisiyatif de değişmiş olacak. Ağırlık merkezi kaymış olacak. Meskun Mahal'in ve toptan savaş alanının dengelerini ise biraz rehineler belirleyecek. Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde rehineler için yaptığı kasıtsız kayıp yakıştırması da İsrail'in rehine ölümleri dahil her şeyi göze aldığını gösteriyor. Bu tip meskun mahallerde paralı askerler denklemi de hep konuşulur. Peki İsrail paralı askerleri kullanabilecek mi? Buna kolaylıkla hayır cevabı verebiliyoruz. Zira paralı asker gruplarının önceliği tabii ki para, ölmek değil. İnsanlık şartlarının sıfırın da altına indiği, her gün bombalanan bir noktada para karşılığında savaşacak insan bulmak neredeyse imkansız. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Rusya'nın haftalık $30.000 maaşta F-16 pilotu aradığını ancak bulamadığını hatırlatalım. Bu içeriğin editörü olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne mensup askerlerin desteğinin de yalnızca istihbarat, eğitim, donatım ve silah mühimmat konusunda olacağını düşünüyorum. Zira bu konjonktürde Amerika Birleşik Devletleri kendi askerlerini İsrail'de ölüme gönderemez gibi duruyor. Tabii ki gelinen noktada nelerin gerçekleşeceğini bize zaman gösterecek. Evet, meskun mahal sürecini ve İsrail'in sahada gördüklerini değerlendirmeye çalıştık. GZT olarak özgün içerikler çıkarmaya devam edeceğiz. Bizi takip edin ve abone olun lütfen. Hep birlikte 2 milyon olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 30 Ekim'i 31 Ekim'e bağlayan gece, yani bundan birkaç gün önce İsrail, sahip olduğu tüm askeri personelin 1/3'üyle, ki bu yaklaşık 50.000 askere tekabül ediyor, Gazze'ye kara saldırısını resmen başlattı. Bu, önceki kısa süreli giriş çıkışlardan oldukça farklıydı. 50.000 asker, yaklaşık 1000 tank